ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat huzurlarınızda. İpek Canbulat'a kavuştuk. Ay Bilal abicim nasıl ben de onları özledim yazıyorlar bana niye gelmedin? Bak diyorum ki gerçekten bazen rahatsız oluyorum bazen uçaklar kaçırıyorum. Sen biliyorsun sürekli sabit bir noktada kalmıyorum. Kıbrıs'a gidiyorum geliyorum Dubai'ye gidiyorum oraya gidiyorum buraya gidiyorum. Yani gerçekten yoğun olduğum için gelemiyorum. Ya da hastayımdır çok böyle Geçmiş olsun. elzem bir durum olmadığı müddetçe zaten gelirim. Evet sevgili izleyiciler. Gerçekten çok özledim hepinizi. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok keyifli güzel bir yayın yapacağız Bilal abiyle birlikte bu akşam. Nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Herkes iyi, çok şükür herkes burada. Ümran'ı mı gördüm demin? Ümran Keleş Gördüm ben yazıştım onunla. Çiğdemciğim moderatörümüz. merhabalar. Çiğdem burada, Çiğdem Aslan Argun. Gördüm onu da Bülent gördüm. burada. Banu'yu da gördüm. Osman Ulusan, Osman mantıklı yorumlar Elif yapan Nur kardeşimiz. Banu Kavaş da burada, moderatörümüz. Elif çok Nur Çetin. seviyorum onu. Sağ ol Banu, sen nasıl? Esra da burada Esra. İpek Hanım Esra. hoş geldiniz diyor. Teşekkür ederim. Dicle burada, Gülseren Başdoğan. Melek Hanım, Selvi. Abla. O yayın yükseliyor. Vallahi biraz lütfen ekranlarımızı tıklayalım. Çok rica edeceğim. Biliyorsunuz ben 400'ün altında yayına çok girmiyorum, yapmıyorum. O yüzden dolayı yayın lütfen 400, minimum 400 olsun bugün. Minimum. Paylaşın Dostlar, yayını. dostlar, yayından sonra ertesi gün bizi kaç kişi izlemiş bakıyorum ve üzülüyorum. İnanın üzülüyorum. Yaptığımız, verdiğimiz, harcadığımız emeğe sizlerin olması çok kıymetli. Değer vermeniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim ama az sayıda katılım olunca insan üzülüyor tabii. Onun için dostlarınıza bizi tavsiye edin lütfen ve yayını paylaşırsanız da yayının elden ele çoğalmasına katkıda bulunursunuz. Bizi çok mutlu edersiniz. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz ve sizleri mutlu edecek, memnun edecek bir programla, yayınla huzurlarınızdayız. Şimdi başlayalım mı İpek? Tabii ki başlayalım. Buyurun. Serenay Sarıkaya dün akşam Paris'ten döndü. Paris'te moda haftasıydı. İpek'in yokluğunda bu Serenay Sarıkaya'nın Paris günlerini çok konuştuk. Yves Saint Laurent markasının önümüzdeki kış, sonbahar kış modellerinin kreasyonun tanıtımına gitmişti. İpek, Evet. Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorsun sen değil mi? Nasıl Ben buluyorsun? bayılıyorum ona. Gerçekten severim. Ben Ya beğenirim. neyine Fiziğini bayılıyorsun beğenirim. Allah aşkına? Neyine bayılıyorsun? Ne? Seviyorum yani. Niye öyle söylüyorsun sen de? Kimi beğeniyorum diyorsan diyorsun ki ben bununla ilgili mutlaka benim ağzımdan bir şey almaya çalışıyorsun. Seviyorum, beğeniyorum Serenay'ı. Neyini peki? Belki de Oyunculuğunu uç mu? noktalarda olan insanları beğeniyorum ben. Düz insanı sevmiyorum. Olamaz mı? Fiziğini mi? Oyunculuğunu mu? Uç Her noktalarda ikisini de derken. beğeniyorum. Oyunculuğu da güzel, fiziği de tartışılmaz güzel. Kendine son derece bakan, benim gözümde Serenay kıymetli bir kız. Beğeniyorum. Zaman zaman soğuk, zaman zaman sosyal, zaman zaman inatçı, zaman zaman nalet. Değişik bir karakter Serenay. Evet. Moderatör arkadaşlarım ara ara değerli konuklarımıza beğen yapmalarını hatırlatırsanız, abone Evet çok olmalarını önemli. hatırlatırsanız Lütfen biraz beğendi yapalım. Ve yayın yayını sırasında paylaşın rica edeceğim. evet, yayın sırasında bunu hatırlatırsanız memnun oluruz. İpek'in dediği gibi paylaşmalarını da rica ederseniz. Dilek Şenyurt geldi. Özel abonem Dilek Şenyurt geldi. İyi akşamlar diliyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Serenay Sarıkaya dün akşam Paris'ten döndü arkadaşlar. Paris'te De Gaulle Havalimanı'nda İstanbul uçağına binmeden önce launch'ta Türk Hava Yolları launch'ında zaman geçirirken uçak saatini beklerken orada bulunan bir Türk karısına bir mesaj yolluyor. O mesaj bir şekilde bana geldi. Şimdi o Türk iş adamının yazdığı mesajı okuyacağım, karısına yazdığı. Ya aşkım, lunch'tayım. Sigaraya çıktım dışarıya. Bak gerçekten söylüyorum bir tane kadın Türk. Oha dedim. Harbi acayip güzel. Bir, iki, üç devamlı karşılaşıyorum kadınla. Kadın Serenay Sarıkaya çıktı. Sonradan aydım.
bizim uçakta. Güzelmiş lan, karısına yazıyor ve bunu bana yollayan kişi Tolga atmış 4 saat önce. Paris'ten döndü. Az önce indi diye mesajın altına not yazmış. Serenay Sarıkaya ilk kez görenler için de çok dikkat çekici bir kadın. Bu şeyden mi oluyor sence İpek? Yani bu bazı böyle star olan insanların erkeklerde de var, kadınlarda da var. Bir star ışığı var. Allah vergisi bir aurası o. Sen Evet, aynı o çok zamanda kendi önemli. uzmanısın. Tabii, çok önemli o. Öncelikle şunu söyleyeyim, Serenay bir defa bacak boyuyla çok ilgi çeken bir kız. 1,75 boyunda. 1,75 ile 1,78 arası olacak. Fakat onun bacak boyu bedeninden daha uzun. Hımm. Mesela bazı kadınlarda bacak kısadır, beden uzundur. Serenay'ın bacakları çok mütenasip. Yani böyle inanılmaz düzgün. Ben oyunculuğunu da beğeniyorum. Dedim ya, ben Serenay'ın deliliğini beğeniyorum aslında. Bir bakıyorsun bazen inanılmaz bir değişik bir tarz, içine kapanık, sakin. Bir bakıyorsun böyle dışa yönelik uç noktalarda. Bir de Serenay Yengeç burcu. Dolayısıyla Yengeç burcu kadını nasıl olur biliyor musun? Çok Nasıl? fazla etrafın, sosyal çevrenin söylemlerini çok ciddiye almaz. İnsanları çok ciddiye almaz. Kim benim için ne düşündü? Kim benim için ne söyledi? Ben bunu yaparsam insanlar ne der, ne dedi diye düşünmez. O sadece kendi yoluna, kendi çizgisine bakar. Serenay da böyle farklı bir karakter. Şöhretli mi şöhretli, önemli mi önemli. Ben beğeniyorum. Tarzını da beğeniyorum. Kıyafetini de beğeniyorum. Bazen saçma sapan giyiniyor ama genel anlamda çok sevdiğim, oyunculuğuyla da gerçekten gurur duyduğum bir kız. Gurur duyduğum bir kız. Dün Serenay Sarıkaya Paris'ten döndü. 3 gün oradaydı. Dediğim gibi Paris Moda Haftası'nın Yves Saint Laurent markasının Çok defilesine severim o markayı da. defilesine katıldı. En önden izledi. Eee, O markanın ürünlerini kullandığını da biliyorum. Eee, Evet, parfümlerini kullanıyorum. Ürünlerini değil, onun çantasını alamam ben. Nereden alacağım? Çantası Çantaları var çok pahalı ama tabii. parfümleri güzel. Cüzdanını Yüzdesi var, bilmem nesi kullanabilirsin. güzel. Cüzdanını kullanabilirsin. Ne bileyim ben kemerinin tokası, Yves Saint Laurent, logolu tokalar var, kemerler var. Yani pek çok ürünü var, öyle deme. Yves Saint Laurent'in erkek ürünlerini ben de çok kullandım bir zamanlar. Evet, güzel marka, iyi marka, soft marka, çok çok böyle hard da değil, yani rahatsız etmiyor. Çevrendeki insanın da çok dikkatini de Bana çekiyor. biraz aşırı klasik geliyor çizgileri. Öyle mi gelir? Yves Saint Laurent'in çizgisi tabii Chanel gibi değil. Yves Saint Laurent'in çizgisi çok klasiktir. Çantaları da öyledir, klasiktir. Ama Chanel öyle değil. Chanel bir çıkarıyor, 9-10 tane model birden. Yves Saint Laurent'de ne? 2 tane model çıkarıyor. Çok fazla bir modeli yok Yves Saint Laurent'in. Takip ederim modayı bilirsin. Bilirim, bilirim. Eee, Ama çok pahalı. 2 model çıkarıyor ama pahalı. pahalı. Chanel'den de pahalı. Evet, ben bir zamanlar çoraplarını almıştım. Erkek çorapları çıkarmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Peki, şimdi ne konuşalım, ne konuşalım, ne konuşalım? O kadar çok konu Ay var. çok önemli bir Afra, konu var. Onu bekliyorum. Afra Saraçoğlu'ndan önemli hiçbir konu olamaz. 4 saat önce Paris'e indi. Kendisine ayrılan o 7 yıldızlı otelin muazzam dairesine yerleşti ve paylaşım da yaptı oradan. Balenciaga markası için Paris'te yarın akşam Türkiye saatiyle 19'da Balenciaga'nın defilesi var ve Afra Saraçoğlu ağır misafir, en önden protokolden dünya starlarıyla birlikte izleyecek ve bize de bol bol fotoğraf gelecek, video gelecek. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarına, videolarına. Yarın saat 19'dan itibaren Bilal Özcan Official adresimizden Instagram'da da ulaşabilirsiniz. Ve üçüncü kez Afra Saraçoğlu Balenciaga için Paris Moda Haftası'na gidiyor. Yani 3 kere işbirliği yaptılar Afra Saraçoğlu'yla. 3 kere onlardan çok güzel para kazandı. Takdir ediliyor çünkü Türkiye'den önemli bir isim Afra Saraçoğlu ve onunla çalışmayı Hayır, markayla bütünleştiği zaman daha bir önem çıkıyor ortaya.
Çok iyi Evet. bir marka. Çok Balenciaga'yı çok beğenirim ben. Güzel bir marka. çok çok iyi bir marka. Doğru söylüyorsun. Afra Saraçoğlu'nu model olarak nasıl buluyorsun? Sen oyuncu olarak mükemmel. Fiziğini nasıl Model buluyorsun? olarak da güzel buluyorum. Neden diyeceksin? Bir defa çizgisi farklı Afra'nın. Yani sadece oyunculuktaki durumu değil. Ama bir model olarak da baktığım zaman zaten ben Afra'nın yüzüne hayranım. Yani Afra'nın boyu posu olmasın, fiziği olmasın hiç umurumda olmaz. O, Oğlun o, o duru oğlun güzelliği var ya, o olsa yüzünün duru oğlun güzelliği. olsa Afra'yı ister misin oğluna? Aa, herkes ister. Her erkek annesi Afra gibi bir gelin ister. Ama bazısı Fazla bir isteyebilir. hanımefendi, kibar, Ama duru güzel, sade, başarılı. Ne sayayım sana? ama Eksiği varsa bir tane bana bir eksik söyle Afra'yla ilgili. bazıları der ki ya bu oyuncu der, çok geziyor. Etrafında çok insan var. İstemeyebilir. Öyle aileler var biliyorsun. Yani oyuncudan, şarkıcıdan eş olmaz diye düşünenler de Bak, var. şarkıcı için bir şey söyleyemem. Çünkü şarkıcılar genelde gece hayatları vardır. Geceleri bir yerde şarkı söylerler. Türk milleti için gece bizim geleneklerimize, göreneklerimize göre gecenin çok büyük bir ehemmiyeti yok. Geceyi kötü anarlar. Bizim halkımız geceleri kötü anar. Ama Afra'nın geceyle alakalı bir durumu yok ki. Olsa ne olur be. Afra'ya son derece Olsa da ne güveniyorum. olur? Güveniyorum. Olsa da ne olur yani? Afra'ya son derece güveniyorum. Değil mi? Afra'ya Yani Bilal abi gerçekten şöyle söyleyeyim. Afra çok başka bir kız. Yani benim duru güzelliği, temiz, bir de yüreği de temiz onun. Şimdi benim tanıdıklarım var. Ben şimdi biliyorsun astrolog. Bütün Türkiye'nin nereden baksan 27 yıldır bu işi yapıyorum. Pek ön planda çıkmadım. Uydu kanallarında program yaptım genelde Tamam, bir ama şey söyle. e, Burada bak, burada Afra gireceğim bir şey söyleyeceğim. Burada gireceğim bir şey söyleyeceğim. ne Astrologum, söyle? 27 yıldır bu işi yapıyorum diyorsun ama insanlar sana ulaşamıyorlar. Diyorlar ki Bilal abi, İpek Hanım'a nasıl ulaşacağız? Lütfen şuradan sana ulaşabilecekleri bir adres verir misin? Ver de beni Ya aramasın. Bilal abi, Sana ulaşmak yazmasın. isteyenim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Evet. Ulaşmak isteyen Evet. bana gerçekten ulaşabiliyor. Bir defa sizi izleyen bana ulaşabilir. Çünkü siz Instagram'da bir şey etiketleyip koyuyorsunuz. Instagram adresim benim. İpek, bakın Ümran yazdı. Alt tire astro. Instagram adresim. Yahut da İpek Ünlü Koç diye yazdığınızda zaten ulaşamamanız mümkün değil. Ulaşabilirsiniz. Bir Anladınız değil mi? astrolog gözüyle söylüyorum. Evet. Afra'yı konumuz Bir daha. Bir Afra'ysa dakika. İpek Astro. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bana soruyorsunuz ya ulaşamıyoruz diye. Ben de ulaşamadım kaç gün, işte o Kıbrıs'taydı filan. Şimdi İpek Astro Instagram hesabı. Altı. Evet, tamam, peki. Lütfen evet, devam evet. et. İpek Ünlü Koç da yazabilirsiniz. Facebook'tan, Evet. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çok zor değil gerçekten bana ulaşmak. Peki. Şimdi Afra'ya baktığım zaman bir astrolog olarak Evet. şöyle bir tavrına baktığım zaman çok dik duruşlu bir kız. Aslında insanlar, şirketler, holdingler, büyük markalar bu tarz yüzleri kabul ediyor. Yok estetikli, yok burnu yapılı, yok dolgulu, yok jevline'lı. O yüzler geçerli değil. Doğuştan duru bir güzellik. Saflık sembolizesi. Bir de dikkat edin, Afra sürekli beyaz giyiyor. Fark ettiniz mi? Aslında evliliğin enerjisini de çekiyor kız. Ya nazar değdirecek. Evliliğin enerjisi Nazar değdir. beyazdır. Nazar Saflık ve temizlik değdireceksin. sembolizesidir. Nazar değdireceksin. Öyle güzel şeyler söylüyorsun ki. Değmez, değmez. Ona Çirkin nazar de ya, değmez. şu kıza çirkin Ona de Allah değmez aşkına. nazar. Çirkin de şu kıza ya, nazar değecek ya. Hep güzel, hep güzel, hep güzel ya. Hep güzel olduğunu söylüyorsun. Beyazlar Duru güzel ama. Yani Bilal abicim, tenine bak, göz rengine bak. Bir duru güzel kız. Bana diyorlar ki ya İpek Hanım siz öyle diyorsunuz ama çok soğuk, hiç gülmüyor. Bak öyle söylüyorlar bana. Çok soğuk, hiç gülmüyor. ama o da buna katılmam bak. Niye gülsün durup dururken ya? Neden gülsün yani? Tövbe yarabbim Gülmenin de ya. yeri zamanı olur yani. Niye gülsün yani? Bunu söyleyenler de yanlış. Peki Yay kızın burcu olsa, çok böyle şey değildir bak. İçine kapanıktır. Yay burcu çok fazla duygularını belli etmez. Ne sinirini, ne öfkesini, ne nefretini, ne kinini. İnsanlara olan anlayamazsın. Senden nefret eder ama seni seviyormuş gibi yapar. Doğruyu sana göstermez. Tabii ketumdur, ketum yay burcu. Sadece yolunda inerler. Kimsenin etlisiyle sütlüsüyle ilgilenmez, karışmaz. Dedikodu bilmez. Kendi halindedir, kendi dünyasındadır.
Hımm. Nazar değmesin, şöyle yapayım da bir. Allah nazarlardan korusun Afra'mı benim. Ümran Keleş nerede koymuşlar Ramo'yu Serenay'ın yanına? Her şeyde. Bir söylesene, sen yazsana. Peki, eee, kızın olsa, var Evet. kızın ama küçük. Mert'i alır mısın? Evet, evet, evet. Mert'e verir misin? Tahmin ettim Kızını. öyle diyeceğini. Mert'e verir misin kızın olsa? Mert'e verir misin? A! Ben vermeye gerek kalmaz ki zaten. Onu kaparlar, Kaparlar. kaparlar, kaparlar. Yahu Yani ben kimin yanına gitsem, ya evet. sanatçılarından tut, starlarından tut, ünlülerden isim vermeyeceğim birçok insan. Aşık çocuğa. Hepsi aşık ama. Ben inanamıyorum. Diyorum ki bu Mert'te ne var yani? Şeytan tüyü mü var? Ne var bu çocukta? Bütün kızlar beğeniyor. Herkes Hepsi. Ya ben onunla Mert'i ilgili. beğenmeyen görmedim daha. Ya sanki bunların ikisi birbirisi için Allah bunları birbirine kodlamış. Bunları attachment yapmış. Evet. Bunların ikisini birbirine uyarlamış. Öyle görüyorum. Allah diyorum yine kem gözlerden sakındırsın. Nazarlardan sakındırsın. Bunlara gerçekten hiçbir şey olmasın. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. 25 Mart'ta internette, dijitalde, platformda, Disney Plus'ta yayına girecek arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi ve fragmanı yayınlandı bugün. Ben de yayına girmeden biraz evvel fark ettim. Bugün biraz yoğundum. Vakit ayıramamıştım. Ve izledim fragmanı. Uzun da bir fragman. Miray Daner'le tabii rol gereği bol bol öpüşüyorlar partneriyle. Mert öpme artık dedim yani izlerken. Ve Mert Ramazan Demir'in Ferit olarak Yalı Çapkını'nda söylediği bir söz var Seyran'a. Sinirlendiği zaman tartıştıklarında ben buyum kızım, ben buyum kızım. Bu repliği Miray Daner karakterine de söyletmişler. Ben buyum kızım. Bir ara dedim Yalı Çapkını'nı mı izliyorum? Olmamış yani, o olmamış. Aslında tabii bunu böyle söyletmekle insanların kafasında hemen Yalı Çapkını şuur altında onu çağrıştırmak için mahsus yapmışlar ama bunlar ucuz numaralar. Hiç de iyi durmuyor benim görüşüm. Ya kendi işinizi kendiniz yapın. Sen nasıl değerlendiriyorsun Yalı Çapkını'nı? Bir de Yalı Çapkını'ndan seninle hiç konuşamadık biz. Seninle yayın yapamadığımız süre içinde gündeme geldi bu konu. Bundan evvelki bu Bize Bir Şey Olmaz 25 Mart'ta yayınlanacak ya, Mert Ramazan Demir'le Miray Daner'in dizisi, yeni dizisi. Onun ilk tanıtımında kamera arkası görüntüler adı altında bir tanıtım yayınladılar. Orada bir fotoğraf karesi geldi ekrana. Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir, Seyran'la Ferit Yalı Çapkını karakterleri. Bu yeni dizinin içine böyle koymuşlar. Şimdi de bu ben buyum kızım repliği. Bu, Ee, bunlar ucuz numaralar bence. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Ben de aynı fikirdeyim. Ucuz numara tabii. Aynı fikirdeyim. çok seyredilen, çok sevilen Yalı Çapkını. Ya Yalı Çapkını gibi zaten olamaz. Yani Bravo, öyle çok seyredilen bir şey de olacağını bravo, zannetmiyorum. Öyle bir şey bravo, olamaz yani. bravo. İstediğim yorum buydu. Bravo be. Teşekkür ederim Süreyya Hanım. Yalı İkinizin Çapkını sohbeti gibi harika. olamaz. Süreyya Hiçbir Diker, oyuncu da Afra'yla Mert gibi bir oyun oynayamaz. Süreyya Diker yeni abonemiz. Sen yoksun ki İpek. Hep iğneleyeceğim, kurtulamazsın. Sen yoksun Yok, ki yok, yok, yok. haftalar. Yarın gene Bak buradayım. Süreyya Yine Diker, sizdeyim. bak Hepinizi çok özledim. Gene buradayım, gene buradayım. Süreyya Diker senin yorumunu çok beğenmiş. Senin yorumlarını, sohbetini çok beğenmiş. Onu Teşekkür yazdı. ederim. Çok sağ olun. Eksik Süreyya olmayın. Hanım, Ben de sizlerin Dilek Şenyurt. gerçekten sizlerin yorumlarınızı görüyorum. Burada çok mutlu oluyorum. Beni çok böyle sevindiriyorsunuz yazdığınız yazılarla. Dilek Şenyurt da çok güzel yorumlar yazıyor. Yine yazmış, özel abonemiz. Ya Ee, yayını biraz lütfen tıklayalım, paylaşalım yayınımızı. Ümran Keleş moderatörüm, o da burada. Yalı Çapkını gibi Aynen öyle olamaz. Ümran. Yalı Aynen Çapkını öyle gibi Ümrancığım. olamaz. Aynen. Fakat arkadaşlar ben buyum kızım repliğine bir bakın, yeni fragmanda Bize Bir Şey Olmaz fragmanının üçüncü çeyreğinde
O yani yapmayın ya. Allah aşkına yapmayın. Bize bir şey olmaz senaryo ekibi ya. Biraz çalışın ya. Kendiniz yeni bir şeyler üretin ya. Beyazıt Öztürk'ün çok sevdiğim arkadaşım, sevgili Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker yarışması artık salı akşamları yayınlanacak. Pazar akşamları yayınlanıyordu. Önce çok iyi başladı reytingde. Fakat sonra reyting kaybetti biraz. Şimdi gününü değiştirdiler. Salı akşamına aldılar. Onu da burada söylemiş olalım. Senin çok sevdiğin Sezen Aksu. Çok severim ya. Minik serçem. Minik Sezen serçem. Ne oldu? Aleyna Tilki'ye öğüt verdi. O konuya mı geleceksin? ya hiçbir şey kaçmıyor senden. Magazinin benim gibi Senin takip izlediklerini ediyorsun. sabah 6'da uyanıp bakıyorum ben. Bravo. Bütün magazin programlarının hiçbirisi kaçmaz. Bravo. Diyor ki Ne Aleyna diyor? Sezen Aksu beni aramıştı diyor telefonla. Hı. Bunu ilk defa söylüyorum ve bana demişti ki anlatmak istediğin bir şey varsa karnını öyle açmana gerek yok. Böyle açıyor ya göbeğini. Böyle açıyor ya burasına kadar açıyor, burasına kadar. Öyle açmana gerek yok. Tam böyle lafı gediğine koymuş Sezen Aksu. Yani kızım biraz örtün demenin Sezencesi. Karnını şöyle açabilirsin. Üreterek. Git anlatmak istediğin şarkıya yaz. Öyle anlat. Git anlatmak istediğini bir proje oluştur, öyle anlat. Bana inanılmaz bir efekti olmuştu o cümlenin. Ben de ondan sonra hissettiğim tüm duyguları projeyle, işbirliğiyle, şarkıyla, kliple, bu tarz şeylerle anlatmaya karar verdim ve daha az konuşan bir insan olmaya başladım o yüzden diyor. Yine açıyor galiba ya bir yerlerini. Tamamen yani Aleyna da çok uç noktalarda bir kız. Sezen Aksu bence ona doğru yolu göstermiş. Sezen doğru. Aksu ona bir ablalık yapmış. Ama o bu öneriyi kabul eder mi etmez mi bilemem ama ben onun burcuna baktım. Koç burcu Aleyna. Dolayısıyla iş hayatında muvaffak başarılıdır ama her şeyi kadere bırakan bir karakterdir koçlar. Öyle mi? Yoluna bırakır, kadere bırakır. Ne olacaksa olsun der. Herhangi bir şeyle ilgili olarak bir çalışma potansiyeli ya da bir güç, efor sarf etmek gibi bir durum koçlarda söz konusu olamaz. Yapma ya. O yüzden koçlar evet büyüklerine son derece saygılıdırlar. Ama Aleyna başlı başına farklı bir karakter. O yüzden dolayı biraz böyle tavırları, hareketleri zaman zaman uygunsuz. Onu yönlendiren aslında bir ablaya ihtiyaç var. Ben bazen söylüyorum bak Aleyna'nın annesini TikTok'ta görüyorum ben. Yayın yapıyor Yapma TikTok'ta. ya. Tabii TikTok'ta yayın yapıyor. Bazen Aleyna'yı da gösteriyor evde. Kız ve Aleyna, bundan rahatsız oluyor. Gördüm kaç kere gördüm Aleyna'yı. Aleyna rahatsız oluyor mu bundan? Oluyor tabii annesinin yayın yapmasından ben çünkü rahatsız olmasa Aleyna annesi gösterdi evde birkaç kere yayın yaparken. Dolayısıyla Aleyna bundan rahatsız oldu ve ortamı terk etti gitti ama Aleyna için yayına giriyorlar. Yani sırf Aleyna'yı seyretsinler, görsünler ki annesi anlatıyor. Dolayısıyla bu öğütleri ben beklerdim ki annesi TikTok'ta yayın açacağını Aleyna Tilki'ye kendisi versin. Evet. Demin bir arkadaş Sezen'e ya kaldı yani. Onu demek istiyorum ablalık annelik. anladım. Demin bir arkadaş yazmış. Miray Daner'e de Seyran rolü yazmışlar diye. Arkadaşın ismini kaçırdım. Miray Daner'e de yani Mert Ramazan Demir'in 25 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak Disney Plus'ta Disneyland nereden geldi? Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayacak dizisinde başrol partneri Miray Daner'e de Seyran rolünü yazmışlar diyor. Yani Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını'ndaki partnerin rolünü yazmışlar diyor. Bu arada Yalı Çapkını en son daha çok yeni Gülseren Hanım yazdım diyor. Ben yazdım diyor Gülseren Hanım. Peki Bilal Gülseren. abi. Peki Gülseren. Teşekkür ederiz. Yalı Çapkını hala satılıyor yurt dışında. En son 2 Mart'ta Dominik Cumhuriyeti'nde yayınlanmaya başladı arkadaşlar. Böyle bir dizi yok. Hala yurt dışına satışları devam ediyor. Ama Evet. Abi dizisinde tık yok. Pardon tık var. Bir tek Rusya'ya satıldı. Rusya'da dijital bir kanalda gösteriliyor. Abi dizisi. Aman bana sana baştan söyledim. Bu dizi tutmaz dedim. Gerçekten Fragmanından anladım. Tarih söyledin. yanlış bir tarih dedim. Bak Söyledin. dikkate almadın beni Bilal abi. Bir Yok, astrolog dikkate olarak aldım. söyledim. Dedim ki tarih Evet, yanlış. Salı günü sallanır.
Bir de kötü bir gün. O gün Salonu bir retro vardı. dedi Şebnem, hatırlıyor musun? Nasıl ki sana Akif bundan etti 15 dedi. gün önce dedim ki bak Bilal Reytingleri abi retro iniyor, var, hep iniyor. Merkür İyi, retrosu iyi. ardından da Komik kanlı iniyor. ay tutulması var. Evet. Bak Merkür retrosundan sonra kanlı ay tutulması dünyasal bir sorun var dedim. Küt dedi savaş çıktı. Ya biraz inanın şu astrolojiye. Şu gök Savaş, bilimlerine inanın. savaş çıktı, savaş. Yani o kadar Söyledim ama çok ama o kadar çok söyledin ki olumsuz şeyler olacak, olumsuz şeyler. Ben ya yine olacak merak etme. Dolunay'a bile Yine olacak. bakmıyorum. Yukarıya gökyüzüne bakmıyorum. Dolunay gecelerinde dedin. Hayır, dolunay Hayır, gecesinde bakma ama Merkür değil. retrosunun Bak, ardından bir kanlı ay tutulması vardı. bak, Dünya ile alakalı bir konu problemdi bak. ve Türkiye ile alakalı global bir problemdi. Yani bak ekonomik kriz bekliyor Türkiye'yi. Ya daha da Göreceksin. mı? Yani Bundan, ardından bundan, ama bundan, bundan kötü kriz olur mu ya? Zaten krizdeyiz. hayır daha Ekonomi. fena Allah kötüsünden esirgesin bizi daha kötüsünden. Evet, söyledi İpek Hanım. Ben inanıyorum İpek Hanım'a Söyledim. diyor. Dilek Evet Şahin. söyledim. Dilek Şahin Söyledim. Hatta yangın olabilir dedim, bomba olabilir dedim, o uçak dedi. kazası olabilir dedim. Çok önemli bir dünya ile alakalı bir durum ve ekonomiyi etkileyecek dedim. Döviz fiyatlarını da etkileyecek dedim. Küt dedi etkiledi. Her dediğin çıkıyor senin ya. Her dediğin çıkıyor. Bakıyorum çalışıyorum Bilal abi yani bunları ben biliyorsun öyle uydurmasyon değil. Amerikalı yazarların astrolojilerini okuyorum, kitaplarını okuyorum. Gökyüzüne bakıyorum, kavuşumlara bakıyorum, açılara bakıyorum. Basit iş değil yani. Aynen. Aynen. Peki ben senin aramızda olmadığın günlerde, haftalarda, aylarda o kadar ay olmadı, hafta da olmadı da günlerde Afra Saraçoğlu'nun bu Abi dizisindeki son rolleriyle ilgili, son oyunlarıyla ilgili bir yorum Evet, yapmıştım. Hem yazı yazdım Bilal Özcan evet, web sitemde hem de yorum yaptım. Burada da anlattım. Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunun bu dizide düştüğünü yani haykırarak ağlıyor ama bize geçmiyor. Haykırarak sana da affedersin Allah gecinden versin anan öldü baban öldü deseler sen de ağlarsın. O da öyle ağlıyor. Şimdi bak bir okur bir yorum yazmış benim bu söylediklerimi. Okumak istiyorum onu. Afra dinliyorum. Buyurun. Afra haykırarak ağlarken hiçbir şey geçmedi. Hiçbir şey hissetmedim. Afra'nın karakteriyle gerçek bir bağ kuramadığı çok açık. Oradaki karakteri Avukat Çağla. Seyran ile ilişkisiyle asla aynı değil. Yalı Çapkını'ndaki Seyran karakterini canlandırıyordu ya. Afra'nın Evet, evet. Seyran ile ilişkisi asla aynı değil. Yalı'da hepimize Seyran'ın tüm duygularını hissettiriyordu. Seyirci Seyran'la birlikte ağlıyordu. Afra Saraçoğlu için Çağla'nın sadece bir iş olduğu, işe gidip işini yapıp evine döndüğü çok belli oluyor. Bu sahneleri Afra kalbiyle değil, yüzüyle oynuyor. Ben Abi dizisinin doğru dürüst tutacağını zannetmiyorum. Reytingler daha da inecektir aşağı. Bunu bir okurum benim yorumlarım üzerine yazmış. Yani aklın şeyi bir yani aklın yolu bir. Pek çok insan ya diyorlar ki bana sen Afra'yı sevmiyorsun. Ne alakası var kardeşim ya? Ama sen biraz Ne alakası var? mertçisin. Ha? Sen biraz mertçisin. Mert'i de seviyorum, Afra'yı da seviyorum. O ayrı. Sevmesem zaten Bilmiyorum onlarla benim ilgili. hemcinsim olduğu için Afracıyım ama onların mutlu olmasını istediğim için Mert'i de bir evlat yani erkek evlat gibi seviyorum. Gerçekten. Evet Keşke ama öyle bir oğlum olsaydı isterdim yani. tarafsız olmak zorundayız. Doğruları söylemek zorundayız. Bak ben Afra'yı Instagram sayfamda bu oyunculuk bu değil başlığıyla eleştirdim. Aynı bu söylediğim konuları orada oyunculuk bu değil. Öyle ağlamakla oyuncu olunmuyor. E, Gerçekten öyle. Ağlamaktan ağlamaya fark var. O Yalı Çapkını dizisinde 3. katta çatı kattaki evlerinde Mert'le tartışırken kavga ederken ağlayan Seyran bambaşkaydı. Bu sarhoş dönmesine kızan Seyran. Onunla beraber Mert'e öfke kusuyorduk. Ama burada Kenan İmirzalıoğlu'nu parlatmak için, Doğan karakterini parlatmak için Afra'ya yükleniyor senarist. Dram, daha çok dram kızın üzerine. Afra'yı da körelttiler iyice biliyor musun?
Ona kızıyorum ben burada. Yoksa Afra'yı sevmek ayrı bir şey. Peki senin en çok bugün ilginç bulduğun konuya geçelim. Üzüldüğüm konu. Burcu Güneş Demet Akalın'a Ya haksızlık mı yaptı? Demet altında kalmaz. Benim burcumdan o, Boğa burcu. Altında kalmaz. Mümkün değil. Öyle mi? Tabii kalmaz. Aman aman aman, Boğa'yı sinirlendirmeyin. Sinirlendi mi felaket olur. Çıkarır o boynuzlarını, kafana geçirir. Burcu Yani Güneş'e sen koskoca ne olursa olsun bir Demet Akalın o. Yuvasını kurdu. Evlendi. Çocuğu oldu. Başarılı Sefo'ya da o bu. Destek olsa da sonuç itibariyle ortaya güzel bir tablo çıkarttı. evet. Burcu Güneş. Demet Akalın'ı eleştirecek en son insan sensin. Ama o da konservatuvar mezunu. Ne olursa olsun ne yapalım? O da devlet konservatuvarını Ayıp. bitirmiş. Senin 4 meslektaşın. Bak şimdi ben burada meslektaşlarım var. Benden daha büyük üstatlar var. Mesela bir Öner Döşer. Mesela bir Rezan Kiraz. Mesela çok var yani aklıma gelmeyecek kadar. Kim Oğuzhan senin Ceyhan. meslektaşın? Demet Akalın mı Şimdi senin? ben bunlara saygısızlık edebilir miyim? Estağfurullah. Demet Akalın senin meslektaşın mı? Astrolog mu? Ne demek istiyorsun? Hayır, anlamadın değil. Ne? Ama Burcu Güneş'in meslektaşı o. Ben meslektaşıma laf etmeyeceğim gibi. Tamam. Burcu Güneş de onlara laf etmeyecek. Ama Burcu Güneş de istiyor ki yani insanlar da kendisini saysın. 4 oktav sesi olan Türkiye'deki ender Bak saygı İbrahim duyuyorum. Tatlıses'in dişisi. Bu Bak saygı bilinmiyor. duyuyorum. Evet. Saygı duyuyorum. Ama onun haddine değil Demet Akalın'a laf söylemek. Bak Keşke demiş ki Demet Akalın gibi bir yuvası olabilse, çocuğu olabilse, çok güzel bir hayatı olabilse. Önce Burcu bir Güneş, insan karşısındakini eleştirirken kendi eksikliklerini tabağın önüne koyacak. Burcu Yanlış. Güneş Yanlış. Demet Sen kim, Akalın'dan Demet Akalın'la tartışmak kim? Allah'tan Demet Akalın boynuzlarını çıkartmamış bir boğa olarak. Burcu Güneş ne demiş onu söyleyeyim. Demet Akalın'a ne sanat ne de kalite olarak bana yakın değil, seviyem değil. Bunu gazeteciler sormuşlar. Emre Altuğ albüm çıkardı. Albüm tanıtım gecesinde sanatçılar da katılıyorlar. Emre Altuğ'un arkadaşları. Burcu Güneş de orada. Gazeteciler diyorlar ki Demet Akalın'ın Sefo'yla çıkardığı şarkıyı nasıl buldunuz? Başarılı mı Demet Akalın? O da birdenbire bu cevabı veriyor Burcu Güneş'te. Kalite olarak bana yakın değil, seviyem değil. Ve Demet Akalın arkadaşları da diyorlar ki Burcu Güneş'e ne oluyor ya? Başarılı bir kadın aşağılamak ne kadar saygı. Ece Seçkin ne kadar ayıp. Bu sefer Ece Seçkin'e hedef alıyor. İftarda soda iç, üstüne de kahve, kafan açılsın, büyüklerine saygılı ol, boyun bak. Hakaretamiz konuşmalar bunlar. Hiç bakın, bir insanı eğitim adam etmez. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir insanı eğitim adam etseydi bu kadar affedersiniz söyleyemeyeceğim bir sürü mal var piyasada. Yani Evet. okumakla adam olunmuyor onu demek istiyorum. Az önce dediğinize ithafen söylüyorum. Yok konservatuvar mezunu da eğitimli de falan. Okuması bir şey ifade etmez. Oraya salça oldu, buraya salça oldu. En son söylediği bunlar hakaretamiz kelimeler. Sen meslektaşlarına bu kadar hakaret edersen olacaklara katlanacaksın. Demet bunları şimdi kuracak. Kendimden biliyorum ben bir boğa kadını olarak. Sonuç itibariyle yine üstlerine yani bunun inan kurtuluşu yok. Demet İrem Derici, susmaktan yana şansını kullanan bir tip değil. Demet İrem, Akalın'la uğraşacak en son insan. Oo. Yanlış. İrem, Yanlış. İrem Derici ne diyor? Dolamaya bak. Ya bir de boyundan falan vurmaya çalışıyor milleti. O kızın sesi seni alır, çükeller rafa koyar, neye uğradığını şaşırırsın. Kızım bak sen yürek mi yedin? Ne yapıyorsun bilmiyorum da kes sesini otur ya hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. İrem Derici'ye bak. Hırsından kabız olursun. İrem söyler, Kakalak, sivri dilli kakalak, o. kakalak, kakalak ne demek? Kakalak seni. Renksiz, Kakalak kokusuz, böceği, kılıklı. kakalak böceği, pis Kakalak, bir böcek. İsmini vermeyeceğim pis şeylere konup oradan oraya girer. kakalak diyor. Kakalak böceği. Ya bunlar güzel şeyler değil ya. Kız sana ne oldu? Yıllardır yerinde saydın. O sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Sanki açıklamaya bir düğme daha açıyorum. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım nedir Karı, bu? karı kendini Sezen Aksu sandı. Aciz. Ya bunlar çok ya bu ne seviye ya? Ama bir şey bak Ya. yanlış bak hakaretamiz kelimeler var. Kakalak dediği böcek hamam böceği işte. Ya Hamam olmaz böceği öyle bir şey. diyor. Ebru Gündeş Hamam bile böceği işte kakalak. Ebru Gündeş bile girdi bu tartışmaya. Ebru Gündeş biliyorsun Demet Akalın'la çok iyi arkadaş. Demet Akalın'ın Pırlanta
şarkısını yayınladı. Klibini yayınladı Demet Akalın kendi şeyinde, sayfasında, Instagram'da. Şirazeni kaydırmış temelli minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı şarkının sözü. Ebru Gündeş bunu koymuş. Demet Akalın'ın bu klibini koymuş. Döndürüp duruyor. Tabii ki hedefi Burcu Güneş. Ya Burcu Güneş burada İran gibi tek başına herkese füze yetiştirmeye çalışıyor. Her tarafa füze atmaya çalışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim de Amerika, bana İsrail. yakışmaz. He? Şimdi bir insan 50 yaşına gelmiş, bir yerlere gelememiş, konservatuar mezunu olsan da fark etmiyor sevgili Burcu Güneş. 10 tane albümü Sen var. Demet 10 Akalın'a tane bu lafı albümü var. söyleyemez 10 Bilal abi. tane albüm, Efendim 12 tane single'ı var. 10 tane albüm, 12 tane single'ı var. bilmiyorum, Besteleri var. dinliyorum. Şarkılarından bir tane daha var. Ben seninim, sen benimsin falan filan. Aşk üzerine yazdığı şarkılar, söylediği şarkılar var. Evet. Biliyorum Burcu Güneş'in Ama şarkılarını. beğenmişsin ki aklında kalmış. Ama He? bir Beğenmişsin. kere dinlenecek şarkı onlar. Öyle Çünkü mi? insan bir kere aşık olur. O Kaan'a bir mı kere söyledin? aşık olduğunda da Kaan bir Bey'e kere mi dinler o söyledin? şarkıyı. Kaan Bey'e mi söyledin o şarkıyı? Hayır Aklında canım, kalmış. çok eski bir aşkım. Yok. Değil, Çok daha eski, önce. çok eski. Sen Anladım. evlilikle aşkı karıştırma. Aşk başka bir şey. Ya şimdi onu başka bir gün konuşalım. Yeni bir Ya sayfa. başka bir gün konuşalım. Aşk bir yalandır. Bak sana bir Bak şarkı işte. yapacağım. Evet. Sana bir şarkı yapacağım. Aşk eski bir yalan. Havva ile Adem'den. Evet, evet. Onu mu söyleyecek? Hurşit Yenigül söylerdi bunu. Hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Hatırlamaz mıyım? Ya sen yok musun sen ya? Sen yok musun sen? Senin Başta yorumlarını söylesen kaos konularından bahset. Yani senin ne olmuş? yorumlarını Demet Akalın'a söyledi de Demet'ten gelen cevap ne? Çok merak ediyorum. Nedir? Demet Akalın onu soracağım sana. Demet Akalın henüz hiçbir cevap vermedi. Onun yerine Verecek, bekle. Boğa burcu öyle konuşanlar, hemen tak diye vermez. onun yerine Bekle. konuşanlar, onun yerine cevap verenler Bengü, Derya Ulu, Simge Sağın, İrem Derici, Ece Seçkin, Ebru Gündeş, daha 3-5 kişi daha var da şimdi buraya yazmamışım. Yani hepsi Demet Akalın'ın adına cevap veriyorlar. Demet Akalın ne zaman cevap verir? Verir mi, vermez mi sence? Demet Akalın cevap verecek. Ve hikayesinde cevap verecek. İpek dedi dersin. Instagram'da hikayede. Buna cevap vermeden Demet duramaz. Boğa burcu susmaz. Susmaz mı? Altında kalmaz. İntikamı çok acı olur Boğa'nın. Burcu Güneş En tehlikeli burçtur. En tehlikeli. öyle mi? O İntikam felaket intikamcıdır. İntikam adettendir onda. İntikamcıdır. Bak ne yapılan iyiliği ne yapılan kötülüğü unutur. Şimdi Demet susuyor, kuruyor, planlayacak. İpek dedi diyeceksin. Bu bak, pazar günü bak, magazinde izle. bak ne yazıyor bak. Benim İzmir'den komşumdu rahmetli babası. Babası ünlü gitarist, dönemin gitaristi Ali Bey, Ali Güneş. Tamam. Burcu 12 yaşında ilk bestesini yapmıştı. 13 yaşında şarkı söylemeye başlamıştı. Evin içinde bir müzik insanı olarak yetiştirdiler onu. Daha sonra devlet konservatuvarına girdi. Birincilikle bitirdi. Yani bu Burcu Güneş de şey değil yani. Boş değil. Ama Yani Bilal abi bir boş değil. saniye. Ben zaten boş demedim. Konservatuar mezunu diyorsunuz. Evet. Mevzumuz bu değil. İnsan meslektaşına hakaret edemez. Hakaret Burada ben olarak İrem'i de kınıyorum. Bak İrem'i de kınıyorum. çok İrem onu müdafaa edebilir Demet'i. Ama kalkıp da bir konuşuyor. hamam böceği falan bunlar çok çirkin şeyler. İrem'i çok severim bilirsin. Ama Evet. çirkin. Çirkin. İrem sert konuşmuş yani biraz kırıcı olmuş İrem'in konuşmaları. O da Demet'le çok kavgalıydı onlar da. Yıllarca konuşmadılar. 4 sene falan kavgalıydı, küstü İrem Derici. Ama burada ne oldu? Sonra barışmışlardı tabii. Burada da Evet. evet. Herkes kendine yakışanı konuşur diyor. Bir dakika Ece Seçkin ne kadar Ya Bilal abi şimdi bir şey ne kadar söyleyeceğim. Lafını böldüm. diyor. Ha? Pardon efendim. Burcu Güneş'le senin burcun aynı. 12 Sen yapar mısın? 12 Ağustos Aslan mı o da? Evet. Aslan kadın tehlikelidir. 12 Ağustos tehlikelidir. Felaket tehlikelidir. Sen söylemiştin. Onun bir haline uymaz. Sen söylemiştin. Dengesizdir. Sen söylemiştin bana. Aslan Evet, erkeğe zarar tehlikeli. Evet. gelmez. Evet. Ama Doğuş da girmiş tartışmaya, esprili girmiş. Kavga var dediler, geldim diyor Doğuş'ta. Kavga var dediler, geldim. Ya Doğuş Ya çok alem çocuk o da. Kimi koruyor bu arada?
Doğuş. Doğuş kimseye korumuyor. Seyretmeye geldim diyor. İrem Derici yeter sus be yeter diye de şey atmış. Tweet atmış. Ay, Olacak iş değil. ay patriotlarını çıkardı diyorlar. Patriotlarını çıkardı. Ya bu savaş gibi yazmışlar ya bunu burada. Aa, bu boyun kaç diye tartışma mı olur ya? Boyun kaç demiş Ece Seçkin'e. Boyun kaç demiş. Ece Seçkin iftarda bir soda iç, hazımsızlığa iyi gelir diyor Burcu Güneş. Büyüklerine Tamam. saygılı ol, boyun kaç, ürettiğin kalıcı eser sayın kaç tane sayabilirsin? Hadi koş saatine bak, bak orada Rolex Girl, Come on baby, go your way. İrem Derici'ye de magazin gülü demiş. Aman Allah'ım ya. İrem Derici'ye de Magazin gülü. magazin gülü demiş. Magazin gülü İrem Derici. Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzıma alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Bak. Ondan sonra bir besmele çek. Arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle bak bu doğru. Albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz. Şimdi burada bir şey anlayamadım. Rolex kızı derken ne demek yani? O Rolex saatine bakıyor sık sık demek ki şeylerde, paylaşımlarında. Aklıma o geliyor Ece. Onun kocası pilot ya. Ona güzel hediyeler getiriyor herhalde. Ama asıl burada en büyük şeyi, hakareti İrem Derici'ye yapmış. Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken diyor, ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç diyor. Bak burada da hakaret var. Orada da hakaret var ve burada bak Ebru Gündeş'le ilgili bir söz var. Ebru Gündeş'le ilgili okumak istiyorum. Lütfen dinle. Burcu Güneş'in, Tamam. Ebru Gündeş'in paylaşımına, yani o Ebru Gündeş Pırlanta klibini paylaşmıştı ya, şu karşılığı verdi. Maskelerinizi bilirim hepimizin. Yıllardır tanıyorum sizi. İçten içe tüm kötü kalplerinizin farkındayım ve yaptıklarınızı çok iyi biliyorum. Temiz ruhluluk başka şey. Ebru Gündeş de kendisi gibi büyük seslerden veyahut güzel kadınlardan hep böyle rahatsız olur. Hakkını vermek istemezdi. Altındakileri kollardı. Şimdi paylaşımını attılar. İlk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş, arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havalimanında karşılaşmıştım. Konserlerimiz vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor. Şimdi Ebru Gündeş ilk albümünü çıkardıktan sonra ben o günleri gazeteci olarak yaşadım. İlk albümünü çıkarırken titreyen bir kızdı. Heyecandan bir şey yapamazdı. Demir attım yalnızlığa, o albüm mü? Evet, bir şey yapamazdı, bir şey bilemezdi. Hep ona şöyle yap, böyle yap derdi prodüktörleri, Rax firması. Fakat o kadar çabuk şöhret oldu ki, o kadar Pişti artık. hızlı, yo, pişme değil, pişecek kadar zaman değil o. Çok böyle bir ay içinde star oldu Ebru Gündeş. Hakikaten onun gibi hızlı yükselen bir Sibel Can olmuştur, bir Hülya Avşar olmuştur. Ve ondan sonra Ebru Gündeş çevresine mesafe koydu. Araya mesafe koydu. Kendisini farklı görmeye başladı. Ve burada da onu kastediyor. Bak, ilk albümde kendisine destek vermiştim. Bazı yerlere çağırıyordu beni. Gitmiş dostluğumu sunmuş, arkadaş olmuştum. 6 aylık bir aradan sonra kendisiyle havalimanında karşılaşmıştım. Almanya'ya gidiyorlardı. Ben de vardım o grupta. Gurbet kervanı gibi bir şey. Konserler vardı. Koşarak yanına gittim. O ne yaptığını biliyor. Sırtını döndü. Sırtını koşarak yanına geliyor. Yani sarılıp öpecek falan Burcu Güneş'i. Öpecek, aynı şekilde karşılık verecek. Sırtını döndü. Menajeriyle konuşmaya devam etti. Onu anlatmak istiyor. Anladın mı? Değişen insanları. Sen bilirsin az çok. Sen de tanıdın öyle insanları. Hele ünlüler dünyasında. Aman benden uzak olsunlar, boş ver. Al birinden vur ötekine. Al birinden vur ötekine diyor. Al birinden vur ötekine.
Aralarında hazımsızlıklar, birbirlerinin kuyularını kazmalar, aman dedikodular, gırla, aman Allah'ım. Peki şeyi biliyor musun Bengü'ye söylediğini? Ne söyledi Bengü'ye? Farkında mısınız diyor. Bengü gibi sakin, tatlı kız maskesiyle gezen camiadan bir arkadaşım bile ne kadar hazımsız diyor Bengü ile ilgili. Çok çarpıcı, çok çarpıcı. Maskesi Tutamamış kendini. Zavallı arkadaşını bak hakaret var. Zavallı arkadaşını korumak için diyor hakaret var burada. zavallı dediği Demet Akalın. Demet Akalın zavallı arkadaşını korumak istemiş bir zalimden diyor. Bir zalimden. Kim o? Demet Akalın. Zalim kim ya? Demet ile ilgili övgülerine yaza yaza doyamadığı o şişirilmiş abartılan cümlelerine bakın. Bana hiçbir şey yok. Aha ha ha diyor. Ya Farkında mısınız? Bengü gibi sakin tatlı kız maskesiyle gezen camiadan bir arkadaşım ya ne kadar hazımsız. Vay evet canına, okudun. vay canına Evet. ya. Vay canına neler söylemiş ya. Ya neler Ay, neler ben böyle bir şey görmedim Bilal abi. Gerçekten ay, şoktayım. ay. Herkesin maskesini düşürmüş. Ay, Bengü'den Demet Akalın'a destek geldi. Bengü ne demiş? Al bir adet daha çok yazık. Yıllardır ne çok düşmanım varmış. Hit diyor. Radyolara hediyelerle PR için her yerden çalıştıklarına, magazinel olaylarla kastırdıkları şarkılara. Bengü de kendi level'ını belli ediyor. Oradan konuşuyor. Ama Bengü'den ne istedin be? Hadi anladık öbürlerini. Bengü'den ne istedin? İşte o da Demet Akalın'a Bengü ağzı var dili yok. Konuşmaz karışmaz böyle polemiklere girmez o kız. Ama ne diyor biliyor musun burada Bengü için Burcu işte böyle tanıdınız siz onu diyor. Oysa diyor bu hali diyor maske diyor. Maske takıyor yüzüne diyor. Bu sakin polemiklere girmez hali diyor maske diyor. Gerçek yüzünü ben Maske. biliyorum. Yani normal Evet. karakter yapısının dışında bir şey bize sergiliyor demek istiyor. Evet, evet, evet. Anladım. Gerçeği benden dinleyin diyor. Ay konuşsun biraz daha. Konuşsun Burcu Güneş. Yarın da konuşsun. Devam etsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu olayın sonu kötü biter. Nasıl biter? Kavga edecek halleri yok. Yumruk yumruğa gidecek halleri yok. Ha? Nasıl öyle? Kötü biter. Öyle bir şey mi olur? Kötü. Yok Şimdi canım. bunlar 5-6 kişi bir olmuşlar. Burcu Güneş'in hakaretlerine cevap vereyim derken en ağır sitemkar sözleri İrem Derici vermiş zaten. Evet. İrem Derici yani evet kendi tarzında çok sert konuşmuş. Ama ben burada şeyi çok beğendim. Yani Burcu Güneş'in bazı cevapları çok ilginç. Benim bile bilmediğim şeyler var söyledikleri arasında. Yani Mesela. bize Mesela Bengü'yle ilgili mesela Bengü'nün diyor yüzünde maske vardır diyor. Ben Bengü'yü daha böyle gerçekten yani o maske değil de kendi gerçek yüzüymüş o hanımcık hali. Çünkü ben öyle biliyordum. Hep öyle biliyordum çünkü. Karşılaştığımızda filan tanıştığımızda da konuştuğumuzda da bende hiç öyle bir şey yüzündeki maskeymiş gibi gelmemişti. Acaba mahsus mu öyle söylüyor, yanlış tanıtıyor bize? vallahi ben bilmiyorum. Karalamak Ben Burcu Güneş'in aynı zamanda Bengü'yü çok iyi tanıdığını ya da çok samimi bir arkadaşlık içerisinde olduklarını düşünmüyorum. Şimdi Bilal abi, konuştukları bütün insanlar İrem Derici hariç hepsi evliliği tatmış. Bengü yeni boşandı ama sonuçta bir anne, evliliği olan. Demet Akalın'a bak evli çocuklu. Öbürüne bak öyle. Bunların hepsi öyle. İrem de zaten evliliğe hazırlanıyor. Bu kudurukluk nedir? 50 yaşına geldin Burcu kendine gel. Bu kudurukluk nedir onu anlayamadım. Onu çözmeye çalışıyorum. Ama niye öyle diyorsun ya? Yani o evlenmediyse ne olacak? Onun hatası değil ki o yani. İşte Karşına bu sivri diliğinden zaten kimse evlenmedi onunla. ha, Sivri dilli. onu mu söylemeye çalışıyorsun? He. Tabii ki onu söylemeye çalışıyorum. Böyle ithamlar olmaz. Yok işte o hakaretler, ithamlar yok sen benim diyor kalitem değilsin. Seninle aynı ayarda değiliz. Ne kadar acı bir söz, ne kadar ayıp bir şey. Kendi Öyle tabii. ayarı neymiş acaba? Neyi tartışıyoruz ya da? Evet dostlar, bugünün ilginç bir kavgası, polemiği ünlüler dünyasında yarın da devam edecek. Böyle bitmeyecek. Demet Akalın'ın cevabını bekliyor herkes. Demet Akalın acaba
Ramazan diye, mübarek günler diye mi cevap vermiyor? Çok sert bir Boğa cevap burcu Ramazan verdi. falan Ha? dinlemez. Günaha O girmemek sivri için mi? dillidir Boğa burcu. Dinlemez. Bayramı Hazırlıyor şu an. bekliyor Hazırlıyor. olamaz. İpek dedi Bayramı diyeceksin. bekliyor. Bayramı bekliyor olamaz mı? Ayın 20'sini. Kaç gün kaldı ki Ne zaten? diyecek yani? Bayramlık ağzını mı açacağım diyecek. Yani olabilir. Belki bayramda konuşacak. Şimdiden ha? O, Olabilir mi? Peki. şimdi sosyal medya üstünde biz göreceğiz zaten. Evet. Hikayede. Bugün yarın göreceğiz. Ben görürsem ben sana atacağım önce. Sen görürsen sen bana atacaksın. Peki, tamam. Dilek Şenyurt burada özel abonelerden. Nelide Manzano gelmedi bugün değil mi? Ümran Keleş, Nelide Manzano Evet ama arkasında. Patricia burada. Kola Patricia burada yazdı. mı? Patricia, Evet. yurt dışından bizi izleyen dostumuz, arkadaşımız Patricia. Arjantin'den. Desde Arjantin. Hola. Hola Patricia. Dilek Şenyurt burada. Evet. Frankfurt, Almanya'dan özel abonemiz. Banu Kavaş diyor ki Nelide yok diyor. Ümran da onu doğruluyor. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina da gelmedi. Peki, Caner Tuzcu, Caner'e bir daha başsağlığı dileyelim sevgili Caner kardeşimize. Caner Tuzcu babasını kaybetti. Özel abonem Caner Tuzcu ve aynı zamanda moderatörümüz. Süreyya Hanım'ı demin gördük. Süreyya Diker, özel üyemiz, özel abonemiz Süreyya Diker. Dostlar, dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey ana sayfadaki katıl butonunu tıklamak ve yönlendirmeleri takip etmek. Beğen yaparsanız mutlu oluruz şu anda ve abone olarak izlerseniz seviniriz arkadaşlar. Emre Altuğ sevgili yapmış. Emre Altuğ sevgili yapmış. Çok beğeniyorsun sen Emre Altuğ. Hem karakter olarak Ama herkes beğenir. hem Emre Altuğ insan çok olarak yakışıklı bir çocuk. hem ses olarak. Neden? Yani Çağla yapıyor da sevgili. Emre yapamayacak mı? Hakkıdır Emre'nin. Emre çok yakışıklı bir çocuk. Ve beni şaşırttı. İlk kez aşk Açıkladı. yaşadığını Açıkladı. açık hakikaten öyle. Ben Açıkladı. bunu paylaştım ve o da kalple cevap verdi. Huzur içinde, gönül rahatlığıyla açıkladı sevgili yaptığını. Hayatımda 1,5 senedir aşk var ama izin verin ben yaşayayım bunu dedi. Yani sıkıştırmayın beni, daha fazla konuşmak istemiyorum dedi. Fakat bu kadarı da yeter bize. Yani onun mutlu olduğunu bilmek hakikaten çok iyi bir insan Emre Altuğ. Karakterli bir insan, iyi bir aile babası biliyorsun sen. 2 tane Çok çocuklarıyla çok yakından ilgilenen. çok, Ortak çok. dostumuz var Bodrum'dan birisi. Çok iyi Evet, tanıyor ikisini de. Yıllar önce evliykenden görüşen. Ya ben onların ayrılıklarına da ben kötü enerji oldu diyorum. Nazar değil mi? bulaştı diyorum. Onlar da ayrılacak insan değillerdi. Çok büyük aşkla evlendiler. Keşke bunlar olmasaydı da hiç ayrılmasalardı. Bir ömür boyu bir arada olsalardı. Çağla da fıstık gibi kız, Emre de pırlanta gibi çocuk. Ne bileyim bazı şeylere kadere inanmak lazım. Bazen de kötü enerjiye, nazara inanmak lazım. Hani bir metafizik uzmanı olarak söylüyorum. Çok fazla göz önünde bulunmak ya da bir şeylerle hava atmak ya da medyada olmak, göz önünde bulunmak çok iyi bir şey değil. Açıkçası insanı bir anda felaketlere sürükler, bir anda verir. Bunların evliliği de bundan bitti. Umarım ikisi de farklı eşlerle, farklı yerlerde mutlu olurlar. Çağla evlenmem diyor. Çağla evlenmem diyor. Çağla dönem dönem aşık oluyor, seviyor. Pek belli etmemeye çalışıyor ama o kadar çok gazeteci arkadaşlar ona değer veriyorlar ki. Çünkü Çağla hakikaten iyi bir televizyoncu, iyi bir sunucu. Çok. Hala Programları falan çok düzgün. Hala iyi bir manken. O yüzden, Çok. medya kendisine çok ilgi gösteriyor. Kiminle yemeğe çıksa ya da bir kahve içmeye çıksa, hangi erkekle ne zaman ne yaptı, hemen, arkadaşlar araştırmaya başlıyorlar. O yüzden yaşadığı hiçbir şey gizli kalmıyor Çağla'nın. Fakat hiçbiri evliliğe gitmedi Emre Altuğ'dan sonra. Sence Emre Altuğ evlenir mi? Emre Altuğ da evlenmez. Çünkü Emre Altuğ'a baktım ben aşk adamı Emre Altuğ. Yani Emre'nin ya bir insan aslında neden evlenir biliyor musun? Gerçeği söyleyeyim mi? Evet, Aile kurmak için, evet. çocuk yapmak için evlenir. Bence evlilik çocuk yapmak için ve bir aile kurmak için.
Hani çocuğun olmayabilir, belli bir yaşta olabilirsin, saygı duyuyorum ama, ilerisi için de bir ömür boyu bir arada olmak için evlenir. Aslında evlilikleri de artık bu absürt şekilde evlenip boşanan insanlar kalitesini düşürdü evliliklerinde. İnan kalitesini düşürdü. Yani Afra ile evlilik Mert saygı evlenir mi? duyulacak bir müesseseyken şu anda ayaklar altına atılmış bir hikâye. Afra ile Mert evlenir mi peki? Kesinlikle, Öyle mi? kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum kesinlikle. Yani onların evlenmesi lazım zaten bunca şeyden sonra. Onlar için evliliği ben planlıyorum. Zaten, şöyle planlıyorum. Dönem dönem biliyorsun enerjiyle ilgilendiğim için, eee, büyük frekanslı enerji yüklüyorum. Özellikle Afra'ya. Çünkü Afra çok güzel, nazara gelebilir, kötü enerjilere gelebilir. Bir de büyük projelere imza atıyor şu anda. O yüzden dolayı Afra'yı yok edebilirler derken ilişkide bir sıkıntı yaşanabilir. Geçen hafta çok endişeliydim. Hem retro geldi, ardından kanlı ay tutulması oldu 2-3 gün Eyvah. içerisinde. Eyvah, Eyvah dedim. Bunların ikisi zıt burçlar. Biri Kova, biri Yay. eyvah, Felaketler eyvah. olabilir, kavga Ya, edebilirler, ayrılık olabilir dedim. Yüksek bir frekansla bir koruma enerjisi çalışıyorum da bunlar için zaten sürekli. Baktığımda, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Olmayacak da zaten ama olacağı zaman zaten söylüyorum. koruma enerjisi yolluyorsun demek. Ne kadar Tabii, tabii, koruma enerjileri var. Benim çalıştığım ilme göre, onları da koruyan enerjileri var. Yani, o zaman hiçbir kimse ya neler var, neler var, Bilal abi. Yani bunlara göz göre göre kötü enerji yükleyenler var, ayrılmasını isteyenler var. Mert'i bir başkalarına uyarlayan var, Afra'yı ona layık görmeyen var, onu ona görmeyen. Hep diyorum ya, insanlar birilerinin mutsuzluklarıyla besleniyor. Aslında çok kötü bu. Ben inanıyorum ki onlar hep mutlu olacaklar ve bu antiler var ya, onları da, yani Allah onları bildiği gibi gereken yapsın ya. O antileri, davranışlarıyla gereken antileri, sözü zaten söyleyecekler. antileri bildiği gibi yapsın ya. Düşünsene 2 Evet, tane. evet. Ya istemiyorlar. Bunlar ayrılsın isteyen var. Bana yazıyorlar Instagram'dan. Ne yazıyorlar Bana sana? günde 10 Evet. tane mesaj geliyor. İsmini Ne, vermeyeceğim biri yazmış 3 gün önce. ne yazmış? Neden bunlar İpek Hanım? Bana söyleyin biri yazmış Gülme. Kaç para alıyorsunuz Mert'ten? Allah Allah, olacak şey mi ya? Olacak şey. Mert'i de tanırım. Mert'i de bilirim. Mert'i uzaklardan her insan gibi seyreder, izlerim. İnanın bir bilgim yok ama ben onlarla iç içeyim. Yani tabii ki ben bu diziyi seyretmedim. Sonradan Bilal abi söyledi diye izledim. Beni çok etkiledi. 2 çiftin gerçekten bir arada olmasını istiyorum. Evlenmesini istiyorum. Eğer varsa bir güç bunların enerjilerini yıkacak gerçekten benim karşıma gelsin. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten karşıma gelsin. Var mı böyle bir güç? Hodri meydan mı diyorsun? Hodri Evet, meydan mı diyorsun? Antiler, evet. Yani antilere yok. hodri meydan Ya diye. zaten ayrılabilirler. Bakın ne diyorum bak. Ayrılır. Çok kısa bir süre ayrılır. Gene bir şeyler olur. Gene barışırlar. Yani bunların uzaklaşması, küskünlükleri, kırgınlıkları, ayrılıkları Bilal abi ömürlük değil. Bunların aileleri zaten birbiriyle görüşüyor. Lütfen Instagram'a girin sosyal medyada bakarsınız. Kimin babası kimi takip ediyor, kimin annesi kimi takip ediyor. Böyle iftiralar atmayın. Yok ayrılacaklarmış, yok olmayacakmış, yok evlenme. Ya bakın mutluluğu isteyin. Enerji uzmanı olarak söylüyorum. Siz bunların mutluluğunu istediğiniz müddetçe mutluluk sizin yakanızı bırakmaz, yapışır. Ay ne Mutluluk güzel, sizin yakanıza ay yapışır. ne güzel dua bu ya. İnsanlarla ilgili iyi düşünün de başınıza iyilik gelsin. Ne güzel dua bu ya. Bakın işin Mutluluk ya, kötüsü de var. yakanıza Metafizik mutluluk, uzmanı olarak söylüyorum. Yapmayın böyle kötü düşünmeyin. yakana mutluluk yapışsın diye bak dua, ne güzel dua. Şebnem, mutluluk Evet, yapışsın yak. evet. Yakanıza kötü enerji iyi bir şey değil Bilal abi. Bir insanla alakalı olarak gerçekten kötü enerji yaparsan, bir insanın mutluluğunu bozarsan, yuvasını yıkarsan 2 yakan bir araya gelmez. Bir, bu evrende kainatta birisiyle ilgili ne düşünürsen o enerji sana tak etki tepki meselesi gerisin geriye gelir. Yani bu evrende kainatta birine kötülük mü yaşattın? Aynısını yaşamadan bu dünyadan göç etmezsin. Ne güzel, Mümkün değil. ne güzel Enerji var. konuşuyorsun. Ne güzel. Anladınız mı? Enerji var, enerji. Biraz daha konuşursan yükselmeye başlayacaksın. Dur, bismillah, bismillah. Yok, hayır, sinirleniyorum ya. Evlensinler. Ne istiyorsunuz bu iki çiftten Evlensinler. onu anlayalım. Peki, çok teşekkür ederim İpekcan, Aa, yayınıma yarın akşam katıldığın gene için. beraberiz ama güzel konularla gel. Güzel konularla gel diyor.
Peki. Güzel İpek konularla Canbolat'la gel, kaoslu konularla gel. kaoslu konularla Demet gel. Akalın bakalım ne yazacak? Çok merak ediyorum. Yarın Bütün akşam gece Instagram'dayım. yarın akşam İpek Canbolat'la yine yayında Hepinizi olacağız. İnşallah Kıbrıs'a gitmezse, Yok, 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 Kıbrıs'ta değilim. Kıbrıs'a gitmiyorum. uçak İstanbul'dayım. kaçmazsa, Merak füze etmeyin. fırlatmazsa İran, biliyorsunuz İran füze fırlatacak diye uçağa kalkamadı. 2 sefer o yüzden yayın yapamadık. Uçağın içinde Dubai'de kaldı. geldim ya, füzeler atıldı, silahlar atıldı, savaşlar çıktı. Bir kere de Dubai'de kaldı. Evet, Ya, İpek ne olur İstanbul'dan bir yere gitme. Kal İstanbul'da. yok, 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 yok. Bundan sonra yok. Asla bir yere Rica ediyorum gitmem. Bütün senden. Evet, izleyenlerimizle birlikte olacağım. evet. Sizler de yarın akşam 8'de hazır olun. Çok güzel konularla geleceğim. Merak etmeyin. Şu Doya şu şu doya şu açıklarım var şu ya 2-3 gündür. şimdi bak Dolduracağım. yayın bitince bana yazmaya başlıyorlar. İpek Hanım'ın adresi neydi diye. Lütfen şu adresini kapatmadan bir daha bir söylesene. İpek Al Astro Instagram aldınız değil mi? adresim. Aldınız değil mi? Eğer, Bana ben sormayın. buradan da söyleyeyim, Evet. bana böyle bu konularla yazmayın. Yani Ne bana eğer kendinizle ilgili bir sıkıntınız olur, bir derdiniz olur, astrolojiyle ilgili Evet, doğum haritası ihtiyacınız olur, ne evet. bileyim bir yıldıznamenize baktırmak isterseniz o zaman buradayım ben. Bana Peki, o zaman Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben de size elimden geldiği kadar yardımcı olurum efendim. peki. Hadi, hepinizi çok Sevgiler, öpüyorum. İyi akşamlar iyi diliyorum. akşamlar. Dostlar çok teşekkür ederiz yayınımızı izlediğiniz için. Yarın akşam biz yine burada olacağız saat 20'de. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.